Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için bakın çok güzel çilek modelli çocuk çantası yaptım. İki tarafı da kullanılabilir bir model arkadaşlar. Bu çantayı bayram çantası yapabilirsiniz çocuklarınız için. Elbiselerinde, kıyafetlerinde aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Çanta örgüsüne bakın buradan başlıyoruz. Arttırmaları yapacak olduğunuz büyüklüğe göre istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben bugün küçük bir çocuk için yaptım. Bu ölçüde yaptım. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bu arttırma sırasını 1, 2, 3, 4 sıra fazla yaparak daha büyük ölçüde çanta elde edebilirsiniz. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu arttırma sırasını daha fazla yapmak. Daha küçük yapmak istiyorsanız da 1 veya 2 sıra eksik yapabilirsiniz. Bu askı bölümünde yine tercihinize göre ve yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre uzunluğunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yapacak olduğunuz çocuğun omuzundan geçirerek bu ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Çanta örgüsünde iplik olarak ben kırmızı renkli iplik kullandım. Siz tercihinize göre pembe renkli çilek de yapabilirsiniz. Yaprak bölümünde yeşil renkli iplik kullandım. Çok az miktarda da beyaz renkli iplik kullandım. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Benim yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Siz bu çanta örgüsünde her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her iplik ile güzel oluyor arkadaşlar. Dikmek için de bir iğneye ihtiyacımız var bakın. İplik tığ hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel tığ işi çilek çanta örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Zincir yapmak için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapıyorum. 7 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın kendisi 1, 2 ilmeği atlıyorum kendisiyle birlikte. Şu ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. 5 yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yarım trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine 2 yarım trabzan yapıyorum. Sıra başında ve sıra sonunda 2 yarım trabzan yapıyoruz. Diğer ilmeklere 1 yarım trabzan yapıyoruz. Bakın bu ilmeğe 2 yarım trabzan yapıyorum. İki taraftan da arttırma yapıyoruz. Yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 yarım trabzan yaptım. Bakın sıra sonunda bu ilmeğe 2 yarım trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe 2 yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yarım trabzan yaptım. Sıra sonunda bakın bu ilmeğe 2 yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine ilk ilmeğe 2 yarım trabzan yapıyorum.
7 yarım trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu son ilmeğe 2 yarım trabzan yapıyorum. Her sırada 2 ilmek artıyor arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmeğe 2 yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere yarım trabzan yapıyorum. Bu sıra başında ve sıra sonunda 2 yarım trabzan, diğer ilmeklere 1 yarım trabzan yaparak bu şekilde arttırmalar yaparak örgüye devam edelim. 13 sıra olarak tamamladım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 sırada bu sıra başında ve sıra sonunda ilmek arttırma yaptım arkadaşlar. Buradan itibaren düz devam ediyoruz. Bakın son sırada kaç ilmek olduğunu sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Bir sıra üzerinde 29 yarım trabzan var. Bu 29 ilmek benim yapacağım ölçü için yeterli. Küçük bir bebek için yapıyorum arkadaşlar. Ben bugün bu çantayı, siz daha büyük çanta yapmak istiyorsanız birkaç sıra bu şekilde arttırma yaparak devam edebilirsiniz. 31 ilmek yapabilirsiniz. 33, 35 ilmek olasıya kadar arttırma yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu sıradan itibaren birkaç sıra düz devam ediyorum. Hiç arttırma yapmıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın arttırma yapmıyorum. Diğer ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe bir yarım trabzan yapıyorum. Arttırma trabzanı yapmadım. Bu bir sıra üzerinde 29 yarım trabzan oldu. Düz devam edeceğiz. Kaç sıra yapacağımızı saymak için bakın şuraya bir işaret takıyorum arkadaşlar. Bu son yaptığım sıraya. Bu sıra ile birlikte toplam 5 sıra hiç arttırma yapmadan yarım trabzan yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Yine 29 yarım trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincir yapıp örgüyü çevirelim. Bu sırada 5 sıra toplam 29 ilmek ile yarım trabzan yapalım. 5 sıra olarak tamamladım. Bakın işaret yaptığım sırada 29 ilmek vardı. Buradan itibaren 2, 4, 5 sıra 29 ilmek olarak yaptım. Bu sıradan itibaren sıra başında ve sıra sonunda kesmeler yapacağız. Eksilteceğiz arkadaşlar. Bakın bu son sıraya da işaret yapıyorum. Bu bir sıra üzerinde 29 yarım trabzan var. Santimetre olarak ölçüyorum. Bakın bu genişliği. 15 santimetre genişlik var arkadaşlar. Siz daha büyük çanta yapıyorsanız bu daha büyük olacaktır arkadaşlar. Arttırmayı fazla yaptıysanız daha büyük ölçüde olacaktır. En son bakın ilmek üzerine bir yarım trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu iki ilmeği birlikte yarım trabzan yapıyorum. Bakın iki ilmeği birlikte yapıyorum. Tığ bu ilmeğe takıyorum. İplik aldım. Diğer ilmeğe tığ takıyorum. İplik alıyorum. Bakın tığ üzerinde 4 ilmek var. Hepsini içinden bir defada çekiyorum. Bakın iki ilmekten burada tek ilmek oluştu. Diğer ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar yarım trabzan yaptım. Bu 2 ilmeği birlikte yapıyorum. Bakın tığ üzerine iplik alıyorum. İplik aldım, bekletiyorum. Son ilmeğe tığ takıyorum. İplik aldım. Bakın 4 ilmek var. Hepsini içinden bir defada çekiyorum. Bu bir sıra üzerinde 27 yarım trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine bakın ilk 2 ilmeği birlikte yapıyorum.
Diğer ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar yaptım. Bu 2 ilmeği birlikte yapıyorum. Bu bir sıra üzerinde 25 yarım trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk 2 ilmeği birlikte yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine 2 ilmeği birlikte yapalım. Bir zincir yapıp örgüyü çevirelim. Sıra başında ve sıra sonunda ilmek kesmesi yaparak birkaç sıra devam edelim. Sıra başında ve sıra sonunda kesmeler yaparak 5 sıra yaptım. Bakın bu işaret yaptığım sıradan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Bu son sırada bir sıra üzerinde 19 yarım trabzan var. Benim yapacağım ölçü çanta için bu yeterli arkadaşlar. Bunun aynısından bir tane daha yapıyoruz. Bakın ben diğerini de hazırladım. Aynı sayıda başladım. Aynı sayıda arttırma yaptım. Düz yerleri aynı sayıda yaptım. Eksiltmeleri, kesmeleri de aynı yaptım. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Aynı oldu. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz. İpliği kesmedim. Bakın burada duruyor. Şu şekilde. İlk ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan da ilk sıraya bakın tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak çektim. Sık iğne yapıyorum. Her sırayı karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyoruz bakın. Sık iğne yapıyorum. Sıra atlamamaya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bu şekilde. Çevresinden her ikisini birleştirme yaparak buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın sık iğne yaparak iki parçayı birleştirdik. Çantamızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bakın ilmeklere sık iğneler yaptım. Şu şekilde tek katlı olarak sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın ilmeğe sık iğne yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Siz çantanın çevresini bu şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bitirecekseniz buradan da bir sıra sık iğne devam edebilirsiniz. Ben bu sık iğnelerin çevresinden model yapmak istiyorum. Bakın burada yaptığım ilk sık iğne üzerine bir sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bakın 5 trabzan yaptım. 2 ilmek atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sık iğneden sonra tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bakın 5 trabzandan sonra 2 ilmek atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde model yapıyoruz. Çevresinden modeller yaparak buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bakın son modeli yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Bu son ilmeğe sık iğne yapıyorum.
Bakın arkadaşlar, çanta çevresinde modelleri yaptım. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Bakın burada bir sıra sık iğne yaptım. Şimdi diğer tarafta da sık iğne yapıyorum. Şu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bakın son ilmeğe sık iğne yaptım. Şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın çantanın görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi kordonunu yapalım. Buraya kordon askı yapacağız arkadaşlar. 2 katlı iplik ile yapacağız. Bakın şu ilmeğe ipliğin diğer ucunu alıyorum bakın. Şu ilmeğe bağlıyorum. Şu şekilde bir zincir yaptım. İpliği şu şekilde tutuyorum. Aynı ilmek içine bir sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik almadan, bakın şu iki ilmek görünüyor. 2 katlı yaptığımız için 2 ilmek görünüyor. Şuna tığ takıyorum. İlmek aldım. İçinden çekiyorum. Bakın şu ilmek arkadaşlar. Şu ilmeklerden alarak devam ediyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre, tercihinize göre bu askı kordonu istediğiniz kadar yapalım. Askı kordonu örgüsünü tamamladım. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu şekilde bakın tutuyorum. Şu yükseklik benim için yeterli. Ben bugün küçük bir çocuk için yapıyorum. Bu uzunlukta yaptım. Siz bu askı uzunluğunu yapacak olduğunuz çocuğun omuzuna takın. O şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Bu yaptığım ilmeği çantanın bakın şu ilmeği ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Diğer taraftan da ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın burasıyla aynı oldu. İpliği kesiyorum. Askı uzunluğunu ölçmedim. Santimetre olarak ölçüyorum arkadaşlar. Bakın görüntüsü şu şekilde. Şu şekilde ölçtüğüm zaman 32 santimetre yükseklik var. Bakın ben çilek örgüsünün bu tomurcuklarını yaptım arkadaşlar. Nokta nokta şeklinde olan çekirdek bölümlerini yaptım. Bakın bu tarafı yaptım. Burayı da bakın buraya kadar tamamladım. Nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Şuradan başladım arkadaşlar. Siz de oradan başlayabilirsiniz. Bakın ben tekniğini gösteriyorum. Bu seyrekliğini siz tercihinize göre daha seyrek veya daha sık yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde ilmeği takıyorum. 2 4 trabzan atlıyorum arkadaşlar bakın. Arada 4 trabzan kalıyor. Bakın 1 2 3 4. Buraya iğne ucunu takıyorum. İki 4 trabzan sayıyorum. Bakın iğneyi takıyorum. Bir üst sıraya yine tomurcuklar yapıyorum.
Bakın burada bitiriyorum ben. Burayı boş bırakıyorum. Diğer tarafta da aynı yaptım arkadaşlar. Örgünün ters tarafında ipliği kesiyorum. Bakın çileğin çekirdeklerini de yaptım. Dediğim gibi siz buradan başlayabilirsiniz. Bu seyrekliği tercihinize göre, tekrar ediyorum arkadaşlar, İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi yaprak bölümünü yapalım. Bu renk iplik ile yapraklarını yapıyorum. İlmek yapıyorum. 6 zincir yapıyorum. 3, 4, 5, 6. İlk zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu şekilde zincirden oluşan bir halka yaptık. 2 zincir yapıyorum. Bu halka içine trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. 18 trabzan yapıyorum. 2, 3, 18 trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu şekilde oldu. 12 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu bir ilmeği atlıyorum. Şu ikinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyorum. 1, 2, zincirler üzerine trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 trabzan yaptım. Bu son ilmek içine bir trabzan daha yapıyorum. Toplam 9 trabzan oldu. Şu bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. 12 zincir yapıyorum. On iki zincir yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. 8 trabzan yapıyorum.
Bakın 8. trabzana bir trabzan daha yapıyorum. Şu bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. 12 zincir yapıyorum. Bunlar gibi arkadaşlar 5 tane yapacağız. Bakın bu yapraklardan 5 tane yapacağız. 5 yaprağı tamamlayalım. 5 yapraklı olarak bakın yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. İlmek kaydırma yaparak birleştirdim. İpliği bakın bu kadar kestim. Bu uzunlukta ucuna iğne taktım. Şimdi yaptığım bu yaprak örgüsünü çilek örgüsüne dikiyorum. Bakın şuraya tam ortaya getiriyorum. Şu şekilde tutuyorum. Buraya dikiyorum iğne yardımıyla. Bakın birleştirdim çilek örgüsüyle arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şöyle örgünün ters tarafından ilmek yaparak ipliği kesiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Diğer tarafı ben hazırladım bakın. 5 yapraklı yeşil renkli iplik ile yapraklarını yaptım. Yaprak bölümünü diktim arkadaşlar. Sonra bakın bu beyaz renkli çiçekten yaptım. Çilek çiçeği yaptım. Buraya da aynı yapacağız. Çiçeği birlikte yapalım sizinle. Sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde bir sihirli halka yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde yaprak bölümlerini yapıyoruz. 3 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir, sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. İpliği kesiyorum arkadaşlar. Bakın şu iplik ucunu şu şekilde çekiyorum. 5 yaprak yaptım. İpliği biraz uzun kesiyorum. İplik ucunu çekiyorum. Örgünün bakın ters tarafından bağlıyorum.
Bakın çiçeği yaptım. Şimdi ortasına sarı renkli iplik ile tomurcuk yapıyorum. Bakın böyle iğneye sarı renkli iplik taktım. Ucuna şu şekilde küçük bir düğüm yapıyorum. Çiçeğin ters tarafından şu şekilde bakın sabitliyorum arkadaşlar. İğne ucunu bakın ortadan takıyorum. Üste alıyorum. İğneyi şu şekilde tutuyorum. İğnenin üzerine iplik doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 defa iplik doladım. Şu şekilde bakın elimle düzeltiyorum. Üzerine elimi tutturuyorum bakın kaymasın diye. İğneyi çekiyorum. Burada tomurcuk yaptık. İğneyi yine aynı bakın ortadan ters tarafa çekiyorum. Tomurcuğunu yaptım. Bakın bu şekilde oldu. Ters taraftan sağlamlaştırıyorum. Sarı renkli ipliği kesiyorum. Bakın çiçek örgüsünü bitirdim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çiçeği bitirdim. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bu çiçeği çanta örgüsüne dikiyorum. Bakın bu yeşil bölümün ortasına dikeceğiz. İpliği iğneye takıyorum. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum ortaya. Yuvarlak yaptığımız bu ortaya çiçeği yerleştiriyorum. Bakın şu yaprak arasındaki boşluklardan sabitliyorum arkadaşlar. Ters taraftan bitiriyorum. Şuraya bakın şu şekilde ilmek yaparak sağlamlaştırıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın çok güzel oldu. Yapraklarını çiçeğinde yaptık. Çantayı da bitirdim.
Siz de diğer tarafa aynı şekilde yaprak yapıp çiçek yaparak bitirebilirsiniz. Bu çiçeği tek tarafa da yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben iki tarafa yerleştirmeyi tercih ettim. Bakın, iki taraflı da kullanılabilirsin diye iki tarafına da bu çiçek örgüsünü yerleştirdim. Buraya bakın düğme dikebilirsiniz, çıt çıt dikebilirsiniz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Küçük bir bebek için yaptım. Onun için düğme veya çıt çıt kullanmıyorum. Siz tercihinize göre bakın buraya çıt çıt yapabilirsiniz, düğme yapabilirsiniz. Çantayı bitirdik. Çok güzel oldu. Ölçülerini de söylüyorum. Bakın çantanın buradan en geniş yerden genişliğini ölçüyorum. 17 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. 16 santimetre. Küçük bir bebek için yaptım. Bu ölçüde oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu çanta. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.